Selamlar, ben Ela ve bu videoda ilk defa karşınıza çıkıyorsa Whiteout Survival eyalet günlerinden bahsedeceğiz. Eyalette hangi gün ne geliyor, hatta ekranda bir eyalet takvimi olacak. Bunu açıklamayla sabitleyeceğim, yorumlara da aynı şekilde. Burada bahsetmek istediğimiz şey şu: oyuna ilk defa başladıysam bu oyunun mantığının nasıl işlediği, hangi günlerde ne geldiği, neler olduğunu anlatacağım. Zaten kanalımızda birçok içeriğin videosu var ve her birini teker teker yüklemeye devam ediyoruz. Bütün içerikleri eklemeye. Buradan da bahsettiğim etkinlikleri önden öğrenebileceksin. Ama şimdi başlayalım. Oyuna ilk defa başladıysan insanların sürekli gen, sezon gibi şeyler söylediğini duyacaksın. İşte gen nedir? Oyun hangi sırayla ilerler? Etkinlikler ne zaman gelir? Hangi dönemde neyi hazırlanman gerekir? Ateş kristalleri ne zaman gelir? Eyalet. Videoya devam etmeden önce sponsorumuz Hesap.com.tr'den uygun ve güvenli bir şekilde Frostar alabileceğini biliyor muydun? Kategorilere geliyoruz. Whiteout Survival seçiyoruz. Hesabımıza geliyoruz. Frostar diyoruz. Burada satın aldığımız paketi seçiyoruz uygun bir şekilde. Daha sonrasında ID'mizi yazıyoruz. ID'mizi girdikten sonra satın al diyoruz ve Hesap.com.tr bizim için hızlı ve güvenilir bir şekilde oyun içerisindeki posta kutumuza teslimatını sağlıyor. Siz de güvenli alışveriş için Hesap.com.tr'yi tercih edebilirsiniz. Transferi, SVS, buz ateşi madeni gibi etkinlikler ne zaman başlar? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi Gen 1 oyunun başlangıç aşamasıdır. Yani oyunun ilk açıldığı, girdiğin eyalete, ki mümkünse sol üstteki profil simgelerinden işte sunucular kısmına geldiğinde karakterlerimde yeni bir eyalete katılmaya özen göster. 5-6 saat ya da 1 saat önce açılmış olanlar olabilir. Temiz eyaletler ilk defa başladı. Burada genelde 4 adet mavi kahraman ve başlangıç kahramanlarıyla başlarız. Temel bir standart. Mavi, mor kahramanlar zaten sonradan eklenmez. Mor kahramanların olur. Bir tane, 2 tane sarı kahraman olur. Başlarsın. Burada detaylı gen rehberlerimden ya da kahramanlardan bahsetmiş, açık konuşayım. Neyin ne zaman geldiğinden bahsedeceğiz. Gen rehberleri de kanala yüklenmeye devam ediyor. Her gün için görmeye devam edeceksiniz. Şu önemli erken oyun etkinlikleri şu şekilde. Biz oyunun belirli bir gününde Castle var, yani kale savaşı gelir. Erken gelir. Yeni oyuncular için önemli gibi görünür ama uzun vadede çok değerli değildir. Zaten sürekli yaptığımız, kaynak ve gelişim açısında büyük bir katkı sağlamayan ama sadece bize tılsım kazandıran, mümkünce kaynak harcatan bir etkinlik diyebilirim. Daha sonra Tundra Takas Merkezi gelir Gen 1'in sonunda. Bu bizim için, özellikle free to play oynayan oyuncular için doğru kullanırsa çok güzel ödüller verir. Bunun da videosu zaten detaylı olarak kanalda var. Crazy Joe gelir. Çılgın Joe daha doğrusu. Çılgın Joe düşük yatırımcılar için çok önemli. Biraz zamanınızı alır ama basit bir mantığı var. Yine kanalda videosu var. Hızlıca öğrenebilirsiniz. Ayda 1 ya da 2 kez gelir. Bu ödüller bizim kahraman şef donanımlarımızı yükseltmemizi sağlar. Eyalet transferleri yaklaşık Gen 3 civarında gelir. 120 ile 150 gün arasında açılmaya başlar ve açılmaya yaklaşmadan önce transfer biletleri ittifak mağazasında olur. Ki eyalet transferin de detaylı bir rehberi var. Onu da inceleyebilirsiniz. İttifak mağazasında bu transfer biletleri geldiğinde her hafta almayı unutmayın. Ateş kristalleri oyunun dönüm noktasıdır. 60. günden sonra ateş kristali çağı başlar. Sizin bu aşamaya gelmeden önce, 60. günden önce pırınınızı 30. seviyeye çıkarmanız geliyor. Değilse panik yapmayın. Hızlandırmanızı tabii ki de harcamayın. Oyun birikim yapma oyunu ama mümkün olduğunca çıkarmaya çalışın. Ateş kristaller aşamaları şöyle ilerler. 60. gün FC1 ve FC3 arası. Ateş kristali 1 ve 3 arası diyebiliriz. 150. gün 4-5 gelir ve kristal laboratuvarı açılır. 180. günde kırmızı ekipmanlar gelir. 200. günde Gen 4 gelir. 220. günde T11 Helios dediğimiz askerlerimiz gelir. SVS ayda bir kez gelir. Buz alanının kralı dediğimiz Icefield etkinliği ise yine ayda bir kez gelir. Genelde 2 haftada bir dönüşümlü olarak gelecekler. Aynı döngü bizim buz ateşi madeni, dökümhane savaşı gibi benzer etkinliklerimiz için de geçerlidir. Daha ileri günler için yine görseli paylaşacağım ama özet olarak verelim. 150 günde kristal laboratuvar dediğimiz laboratuvarımız gelir. 180. günde kırmızı donanımlarımız açılır. 200. günde Gen 4 gelir. 280'de artık daha yeni petlerimiz gelir. 315. günde FC5 ve FC8 arası gelir. 360. günde Gen 6, 440. günde Gen 7, 8, 9 gibi düşünebilirsiniz. Devam edelim. Oyun sürekli güncelleniyor. Yeni etkinlikler bu takvimde asla görünmeyebilir. Çok güncellenen ve anlık içerik olan bir etkinlik olduğunda bunları yine videolardan ya da oyunun kendi sitesinden takip etmeniz gerekir. Dilerseniz beni de takip edebilirsiniz. Bu videoda
Önemli olan şu, biz her şeyi anlatan detaylı bir rehber videosu yapmıyoruz. Eyalet günlerinin mantığında ne zaman ne gelir, neye hazırlanmalıyım, neleri bilmem gerekir sorusuna cevap verilir ve eyalet günlerinin mantığını açıklanır. Detaylar için kahramanlar, etkinlikler, taktik videoları için hepsi kanalda var. Bunlara bakabilirsiniz ki kaldı ki güncel bir şekilde her gen ilerlediğinde çekmeye başlayacağım. Ben şu anda Gen 4 civarındayım ve sizlere oyun bilgimi anlatarak güzel bir kanal yapmaya çalışıyorum. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Videoları izleyerek öğrenin. Etkinliklere girmeden. Özellikle Broteşi olsun, Dökümhane, SVS. Bunlar önemli. Bunları izlemeye çalışın. Bunları öğrenmek sizin için her zaman işe yarayacaktır. Bildirimleri açıp kanala abone olarak, videoları beğenerek bana destek olabilirsin. Umarım eyalet günleri rehber videom senin işine yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Bye.